Şu kol birleşim yerlerine şimdi önce gövdeyi öreceğiz, sonra kollara geçeceğiz. Şu iki tane işaretin arasına şöyle gövde için bir miktar zincir çekeceğim şu kısma. Evet, şimdi gövdeye şuradan itibaren ipimiz şurada. Buradan itibaren şöyle örerek devam edeceğim. Yalnız onun öncesinde şu iki işaret arasına kol altı için ve gövde eklentisi için zincir çekeceğiz. Evet. Şuradan başlıyorum. Şöyle işaretin olduğu yerden bakın. 32 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 zincir çektim ve şu diğer işaretle birleştirip 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet. Aynı işlemi burası için de yapalım. Evet, kol altlarımıza zincirlerimizi ekledik. Bakın şöyle. Şu şekilde. Evet. Şimdi ipim şuradaydı. Buradan itibaren şöyle örmeye devam edeceğim. Şuraya gelene kadar örelim. Şu zincirin başladığı yere. Evet. Zincirin başladığı yere kadar örüyoruz. 1, 2, 3. Ön patımı yapıyorum. Gövde bundan sonra hep 5 zincirli olarak devam edecek arkadaşlar. 1 2 Evet. 1 2 3 4 5 zincir. Şuraya geldim. Evet. Şu kısma kadar örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi şu zincir çektiğim bölüme geldim. Şurası kol kısmı, burayı atlıyorum. Şu zincirli kısımdan devam edeceğim. Evet, şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bakın şurayı yaptım böyle. Şurada şöyle üzerine 3 tane fıstık yapacağız. 1 2 3. Bu işaret koyduğumuz yerde 1 2 3 1 2 3. Evet. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Buradan da 5 zincir atlıyorum. 1 2 3 4 5 zincir atlıyorum. 6. zincire batıyorum. Yuva yapıyoruz. 1 2 zincir, aynı yere batıyorum. Yuvamızı yaptık bakın. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir,
buradan yine 1 2 3 4 5 zincir atlıyorum, 6.'ya batıyorum. Burada da fıstık yapacağız. Şöyle bir sonrakine battım. 1 2 3 zincir, yanındakine batıyorum. 1 2 3 zincir, yanındakine batıyorum. 1 2 3 zincir ve yanındakine battım. 3 tane fıstığımızı da yaptık kol altına. Şimdi yine 1 2 3 4 5 zincir, buradan 1 2 3 4 5 zincir atlayıp 6.'ya batıyorum. Şöyle doladım. Yuva yapıyoruz. 1 2 zincirle aynı yere. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir, 1 2 3 4 5 zincir atlayıp, pardon, yeniden sayayım, 1 2 3 4 5 zincir atlayıp 6. zincire batıyorum. Evet. Yanındakine battım. 1 2 3 zincir, fıstık yapıyoruz. Bir iki üç zincir. Evet, yanındakine batıyorum. Evet, zinciri tamamladık arkadaşlar, kol altını yani. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Normal, bakın, örneğimize devam ediyoruz. Doluyoruz, bu fıstıkların üstüne yuva yapıyoruz. Normal bedene geldik artık. Bu arka parça, şu anda arkayı örüyoruz. 1 2 zincir. Evet, bakın, önün birini ördük, sonra kol altını ördük, şimdi arkaya geldik. Evet, arkada da tamamen aynı işlemi uygulayacağız arkadaşlar, şu diğer kolda. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Gövdenin birinci sırasını ördüm. Şöyle bakın, şuradan geliyor, şurası kol, şuradan devam ediyor, burası arka, sonra diğer kol, şöyle. Evet, bu şekilde gövdeyi istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, gövdeyi ördüm. Bu şekilde dümdüz. Şöyle kolun birini de ördüm. Şimdi diğerini birlikte öreceğiz. Şöyle siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben şöyle ölçü vereyim. Evet. Yaklaşık 30-31 santim kadar ördüm. Örgü bitince şöyle buhar ütüsüne tabi tutacağım. Onda da az bir miktar genişleme, büyüme olacak. Evet, kolu da şöyle bakın, şu koltuk altından itibaren şöyle döne döne örüyoruz. Evet, kolu örerken şöyle bir miktar daralttım. İlk başta işte 5 zincir aralıklarla, sonra bir 5 zincir, bir 4 zincir, sonra burada 4 zincire düştüm, sonra 3 zincire düştüm gibi. Şöyle bakın, başlangıçtan itibaren
Şu kadarlık bir miktar daralma sağlamış olduk kol ağzına kadar. Şimdi onu birlikte yapacağız. Evet. Şimdi şu kolun yapımına başlayalım. Evet, şimdi kolun yapımına başlıyoruz. Şöyle bakın. Şurası eklediğim 32 zincir. Oraya aşağıya doğru devam ettik. Şimdi kolu da şu şekilde şöyle döne döne öreceğiz. Evet. Şu işaretleri artık gerek kalmadı. Çıkaralım. Evet. Şimdi başlayalım. Şimdi şuradan başlayalım. Şöyle bakın, burası kol, şura kol altı. Herhangi bir yerden başlıyorum. Evet, şuradan başlayalım. O başladığım noktaya da işaret koyuyorum ki hani sıra sonunu bilelim diye. Şöyle, daha doğrusu şuradan örnek modelimize başlayalım. Evet, fıstığın üstüne şöyle başlıyorum. 1 2 3 4 5 zincir aynı yere. Evet, bakın bu şekilde başladım. Şu köşeye hemen sıra başı burası oluyor. Şöyle bakın, işaretimi koydum şuraya. Evet. Şimdi bir süre 5 zincirle devam edeceğiz. Aralarda çektiğimiz zincir hep 5 zincir olacak şekilde. 1 2 3 4 5 zincir. Evet, buraya geliyorum. 1 2 3. Evet. Modelimize aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Örnek modelimize. Evet, ikinci fıstığı yaptım. 1 2 3. Üçüncü fıstık. Evet, devam edelim. Şuraya kadar gelelim. Şu arttırdığımız 32 zincir çekip arttırdığımız yeri nasıl yapacağımızı göstereceğim. Evet. Normal kol örgümüzü örerken bakın, zincir çekip arttırdığımız noktaya geldik. Kol altında zincir çektiğimiz noktaya geldik. Burada şöyle yapıyoruz. Şimdi şu 5 işte arada 2 zincirli olan örneği yaptıktan sonra 5 zincirimi çektim. Bakın, buradan direkt şuraya atlıyorum. Bakın şöyle görüntümüz. Şuraya atlıyorum ve şu fıstıkları yapıyorum. 1 2 3 zincir. Evet. Şöyle bakın. Yanına 1 2 3. Yanına 1 2 3 zincir. Evet, 3 tane fıstığımızı yaptık böyle. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum, yana geçiyorum. Evet, buraya bir iki zincir. Evet, bura şöyle aşağıya doğru örülüp gidiyordu. Burada şimdi yukarı doğru örüyoruz, hani kol için. Şöyle oldu bakın. 1 2 3 4 5 zincir. Evet, normal örneğimize devam ediyoruz. Bir fıstık, bir bu olacak şekilde. Şöyle. Evet, şuraya kadar gelelim. Evet,
Bu şekilde şu 2 zincirli olan versiyonu yaptıktan sonra 5 zincir çektim. Şura başlangıç noktamızdı. Şu kısma bir fıstık çalışması yapacağız ki örnek model devam edebilsin. Şöyle bakın, şu ipi de içine alarak şuraya da bir yere üçlü fıstık çalışmasını yapıyorum. 1 2 3. Şöyle rastgele batıyorum arkadaşlar. Şu kısma şöyle 1 2 3, 1 2 3. Evet. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve şu başladığım noktaya geliyorum. Şurada üçlü fıstığımızı yaptık. Sonra şurayla birleştiriyorum. Evet. Şimdi bu kol genişliği için kaç örnek model olmuş onu şöyle sayayım. Hani size referans ve kolaylık olsun diye. Şöyle bakın. Başlangıç noktasından itibaren, şu işaretin bulunduğu yerden itibaren örnekleri sayacağım. Kol genişliğimiz bu oluyor çünkü. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Evet, 14 tane örnek modelimiz var. Yani bu şeyde, yani 14 örnek model genişliğinde kolumuzu böyle örmeye devam edeceğiz. Şimdi bir süre arada 5 zincir çekerek örneğimizi örmeye devam edelim. Şöyle şu diğer kolda işaret koydum. Onun santim ölçüsünü ve sıra sayısını vereceğim. Şu koyu lacivert işaretli yere kadar şöyle bir miktar arada 5 zincir çekerek kolumuzu örmeye devam edelim. Arkadaşlar, kolu ördüm bu şekilde, bakın. 7 sıra, pardon 20 sıra bu şekilde aralarda 5 zincir olacak şekilde ördüm. Şimdi hafif daraltmaya başlayacağız. Yani bu kol başlangıcından itibaren 20 sıra ördüm toplam. Şimdi bir 5 zincir çekeceğiz, bir 4 zincir çekeceğiz. 2 sıra bu şekilde öreceğiz. Kademeli bir geçiş için, hani birden daralmasın diye. Şimdi o işlemi yapalım. Evet, şimdi başlayalım. 1 2 zincirle şu ortadaki fıstığa geçtim. Şöyle 1 2 3 4 5 zincir. Evet, sıraya başlamış olduk. Hemen sıra başlangıç işaretimizi koyuyoruz. Evet, bu şekilde. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Şuraya geliyorum. 3 tane fıstık yapıyoruz. Şöyle göstereyim, daha anlaşılır olacak. Evet, 1 2 3 zincir. 1 2 3 zincir. Evet, üçüncü fıstığı da yaptık. Evet, şimdi burada bakın, burada 5 zincir çektik. Şimdi 4 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 buraya tutturacağım. Evet, bir sonrakinde
5 zincir çekeceğim. Bir sonrakinde 4 zincir. Bu şekilde bir 2-3 sıra örelim. Ondan sonra hep 4 zincir çekerek devam edeceğiz. Evet, kolu örmeye devam ediyoruz. Şimdi kol başlangıcından itibaren 20 sıra örmüştük. Aralarda 5 zincir çekerek sonra bir 3 sıra kadar bir 5 zincir çektim, bir 4, bir 5, bir 4, o şekilde gittim. Son 3 sırayı da 4 zincir çektim. Yani 6 sıra ilaveten örmüş oldum. Toplam 26 sıra oldu. Şimdi bu noktadan itibaren aralarda 3 zincir çekerek örmeye devam edeceğiz. Evet, devam edelim. Evet, şu işaretimizi de köşeye takalım. Evet, bu şekilde ördüm. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Evet, bir miktar bu şekilde aralarda hep 3 zincir çekerek devam edelim. Evet, fıstıkları yapıyorum. Evet, yine 3 zincir, 1 2 3. Evet, bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kolu tamamladım. Şöyle bakın, bilek kısmına geldiğimizde daralmış oluyor. Son böyle 2-3 sırayı aralarda 2 zincir çekerek tamamladım. Daralmış oluyor. Evet, şimdi son aşamada şöyle aralara zincir çekeceğiz. Şöyle diğer kolda yaptığımız gibi bakın. Şu şekilde aralara zincir çekip bu kol bilek kısmını düzleştirmiş olacağız. Şu şekilde bakın. Evet. Şimdi şöyle duruyor. Onu düzleştireceğiz. Böyle de bırakabilirsiniz ama düzleştirsek daha iyi olacak. Evet. Şöyle. Evet. Şimdi 2 zincir çekip şu araya geçiyorum. Şu kolda kaç zincir çekmişim aralarda onu sayayım. Evet. 1 2 3 4 zincir. Aralarda 4 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi şu tepe noktasında başladım. 1 2 3 4. Şuraya geçiyorum. Böyle kıstırıyorum. 1 2 3 4. Sonra şu tepe noktasına şöyle 3 tane fıstığın ortadaki kısmına şöyle 1 2 3 4 şuraya. Evet, böyle son sıramızı da yapıp kolu da tamamlayacağız. Evet, kolları da böyle yaptıktan sonra ön pat ve yaka kısmı için fıstık çalışması yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Düğmeleri de halka kullanarak yaptım, plastik halka. Bu düğmelerin ve diğer birçok düğme yapım çeşidinin yer aldığı düğme yapım teknikleri videosunda var bunlar. Onun linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Evet. Şimdi şöyle göstereyim. Bu kenar fıstık çalışmasını. Şöyle şu trabzanların şuralarına batıyorum. Şöyle buraya, buraya, buraya.
Şimdi batalım. Şu trabzanın tepesine battık. 1 2 3 zincir çektim. Şuraya battım. Siz tabi daha farklı su taşı modelleri yapabilirsiniz. Sonra direkt diğer sıranın dibine batıyorum. 1 2 3 zincir, şuraya battım. Sonra direkt diğer sıranın dibine şöyle 1 2 3 zincir. Evet, bu şekilde devam edelim. Ön patı yapıyoruz. Kol uçlarına herhangi bir şey yapmadım. Yaka içinde şöyle göstereyim. Yaka içinde şu şekilde yaptım. Evet, yakanın üzerine de böyle rokokolar işleyip boncuklarla şöyle taşlarla filan süsledim. Hepsini tek tek böyle dikerek yaptım arkadaşlar. Bu rokokoların nasıl yapıldığına dair pek çok video var YouTube'da. Benim de örgü üzerine işleme teknikleri diye bir videom var. Orada rokoko yapımını göstermiştim. Oradan da bakabilirsiniz. Linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Evet. Bu şekilde oldu. Şimdi bir buhar ütüsü yapacağım. Ütüyü hiç değdirmeden. Sonra hırkamız tamamlanmış olacak. Evet, hırkamız tamamlandı arkadaşlar. Böyle ütünün buharıyla ütüledim. Sadece buharını vererek, ütüyü değdirmeden. Böyle bakın, tiril tiril çok tatlı bir dokusu oluşuyor. Evet, böyle şöyle göstereyim. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.